Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Zeynep ölecek mi? Sakine veya Nermin Zeynep için kendilerini feda mı edecek? Mehdi Zeynep'i unutmayı başarabilecek mi? Barış ile Mehdi arasındaki anlaşmazlık ikisinin ölümüyle mi sonuçlanacak? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi unutmayalım lütfen. Öncelikle Zeynep'in ölmesini istemiyorsanız ve ayrıca dizimizin final yapmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Tık Mehdi karizmatik bir mafya olarak diziye devam edecek. Bu şekilde yeni ders tecrübeliği de geri dönmesiyle dizimizde büyük sürprizler yaşanacak. Özellikle de Mehdi, Zeynep ve Barış arasında da büyük sürprizler yaşayacağız. Mehdi geçmişte Zeynep'e çok haksızlık yaptı. Ama Mehdi'nin artık değişmiş olduğunu hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü küçük bebeğin Müjgan'ın doğuşu ve hapishanede geçirdiği zor günlerin ardından Mehdi'nin düşüncelerinde değişimler meydana geldi. Zeynep de kısa sürede Mehdi'nin değiştiğini fark edecek. Mehdi'nin Zeynep'e olan tavrı değişecek. Yaptığı hataların farkında olan Mehdi bunu kısa sürede Zeynep'e ispatlayacak. Ama Sile ile Zeynep'i vuran adam yüzünden Mehdi ile Zeynep'in arası yeniden bozulacak. Çünkü Zeynep, Mehdi'nin düşmanlarının kendisine zarar vermek istediğini düşünecek. Fakat Barış ile Zeynep'in Mehdi ile yan yana gelmesine tahammül edemeyecek. Barış kısa süre içerisinde farklı bir kişi olarak ortaya çıkacak. Çünkü Barış'ın Özlem ile olan konuşması Barış'ın kendisine haksızlık ettiğini anlamasını sağladı. Bunu gören Zeynep şok olacak. Mehdi ve Barış mücadelesinin dizimizin reytinglerini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Böyle bir hata yapmayacak. Artık akıllı davranmaya çalışacak. Barış ise Mehdi'den kurtulmak için onu hapse attırmaya çalışacak. Zeynep ise hakkındaki sorularla kendisini büyük bir belirsizliğin içinde bulacak. Barış'ın gerçekten değişip değişmediğini düşünmeye başlayacak. Barış'ın farklı bir karakterinin daha olduğuna ilk defa şahitlik edecek. Ama şu anlık Zeynep ile Barış'ın ilişkisi hayal ettikleri şekilde ilerliyor. Ama Zeynep annelerin kavga ederken arada kalmaktan çok sıkıldı ve bu sıkkınlık Barış'a karşı olan ilişkisini de olumsuz olarak etkiliyor. Tabi diğer bir yandan Özlem problemini de unutmamakta fayda var. Özlem de elinden geldiğince Barış'ın hakkını karıştırmaya çalışıyor ve son konuşmasında da Barış'ın hakkına girmeyi başardı. Barış, ablası Özlem ile konuşmalarından etkilendi ama Zeynep'e karşı olan aşkı sayesinde ilişkileri zarar görmeyecek. Zeynep ve Barış tüm bu olumsuzluklara rağmen evlilik planları kurmaya devam edecek. Mehdi Zeynep'e olan aşkı ve sevgisinden vazgeçmekte çok zorlanıyor. Benil ise kızı Müjgan ve kocası Mehdi ile mutlu bir yuva kurmak istiyor. Ama Mehdi'nin bu durumu kabullenmesi biraz zaman alacak. Çünkü Mehdi Benel'i sadece kızının annesi olduğu için ilgi gösteriyor. Cengiz Baba'nın Mehdi'ye verdiği sorumluluk çok ağır ve aynı zamanda çok tehlikeli. Fakat Mehdi bu işin üstesinden gelmesi gerektiğini biliyor ve elinden gelen en iyisini yapmak için çok çaba sarf edecek. Mehdi, Nuh'un şoförlüğü bırakıp yanında çalışmasını istedi. Ama Nuh bu teklifi reddetti ve kendi parasını biriktiresiye kadar şu anki işinden ayrılmak istemediğini söyledi. Ancak Mehdi, Nuh'un Barış'ın yanında çalıştığını çok geçmeden öğrenecek ve öğrendiği zaman da aralarında kavga çıkacak. Bu kavga esnasında Cemile her zaman gibi Mehdi'nin yanında duracak. Son sahnede Zeynep, Nermin annesiyle evlerine girecekleri sırada Sakine geldi. Hemen arkasından Zeynep'i trafikte sıkıştıran motosikletli adam geldi ve Zeynep'e silahı çekip vurdu. Ben bu sahnede Zeynep'in vurulduğunu düşünmüyorum. Çünkü tam o sırada Zeynep'i korumak için Sakine annesi Zeynep'in önüne atlayacak. Bu yüzden Sakine anne ölerek diziden ayrılacak. Diğer yandan Cengiz Baba Mehdi'ye yapacağı işlere çok ağır bir yükün altına girmiş olduğunu söyledi. Fakat Cengiz Baba bu gücün çok büyük olduğundan dolayı çok dikkatli olması konusunda Mehdi uyarmayı da unutmadı tabi. Çünkü eğer Mehdi bu gücün etkisine kapılıp da gevşeklik ederse hem kendisinin hem de ailesinin başını büyük belaya sokabilir. Peki sizce Zeynep hayatına kiminle devam etmeli? Mehdi ile mi yoksa Barış ile mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zeynep'in artık çok farklı bir yaşantıyla mücadele etmesi gerekecek. Çünkü Mehdi büyük bir güce sahip oldu. Barış da her şeye rağmen Zeynep'i terk etmiyor. Zeynep ise bu iki kişi arasında büyük bir ikilemin içinde kalacak. Zeynep, Mehdi'nin başına kötü bir şey gelmesinden korktuğu için ondan ayrılmak istemeyecek. Barış'a da aşık olduğundan onu asla bırakamayacak.
Büyük ihtimalle Zeynep Mehdi ile görüşse de ona asla bir şans vermeyecek. Zeynep tam tersine Barış'ın yanında olmayı tercih edecek. Barış da Zeynep'i sevdiği için onu asla yalnız bırakmayacak. Önümüzdeki bölümde Zeynep'in Barış'a karşı bir beklentisi olacak. Zeynep'in bu beklentisi evlilik beklentisidir. Ama Barış şimdilik Zeynep'e evlenme teklif etmeyecek. Çünkü Barış çocukluğunda yaşadığı kötü olayları unutabilmiş değil. Barış geçmişte yaşadıklarından dolayı Zeynep ile evlenmekten çekinecek. Zaten Barış'ın önceki evliliğini kısa sürede sonlandırması bunu kanıtlıyor. Çünkü Barış günübirlik ilişki yaşamayı tercih ediyor. Hatta hatırlarsanız Zeynep ve Barış önceki bölümlerde bir konuşma yapmıştı. Zeynep, Barış'a neden eski eşinden boşandığını sormuştu. Barış da işkolik birisi olduğu için kendisini terk ettiğini söylemişti. Büyük ihtimalle Barış, önceki eşini başka bir kadınla aldattığı için ondan ayrıldı. Bundan dolayı Zeynep'in çok dikkatli olması gerekmekte. Çünkü Barış Zeynep ile evlenmek istiyormuş gibi gözüküp onunla sevgililik hayatı yaşayacak. Daha sonradan Barış Zeynep ile işi bittiğinde ondan ayrılacak. Zeynep de aldatılan taraf olacak. Evet arkadaşlar, bugünkü analiz videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.